Germiyanoğulları Osmanlılarla dost muydu yoksa düşman mıydı? Germiyanoğullarını yöneten 3 hükümdar. Germiyanoğulları Beyliği'nin kurucusu Yakup bin Körümüddin Ali Şir olup onun zamanında en parlak devrini yaşamıştır. Yakup Bey Anadolu Selçuklu Devleti hizmetinde Emir-i Kebir sıfatını taşıyacak derecede önemli vazifelerde bulunmuştur. Yakup Bey bu dönemde nüfus sahasını Kırşehir'e kadar uzattı. 3. Alaaddin Keykubat'ın saltanattan çekilmesinden sonra Selçuklu tahtına ikinci defa geçen 2. Gıyaseti Mesud'a tabi olmayan Yakup Bey, İlhanlı Devleti'nin hakimiyetini tanıyarak senelik vergi vermeye başladı. Bu dönemde Karamanoğlu Beyliğinden sonra Anadolu'da en önemli beylik Germiyan Beyliği idi. Yakup Bey yaklaşık 1305'te kumandanı Aydınoğlu Mehmet Bey'i Batı Anadolu'daki sınırlarını geliştirmek maksadıyla görevlendirdi. Aydınoğlu Mehmet Bey, Birgi merkez olmak üzere İzmir ve civarının fethine teşebbüs etmiş ve daha sonraları bölgede kendi beyliğini kurmuştur. Yakup Bey zamanında Bizanslılarla karşılıklı savaşlar yapılmıştır. Nitekim Yakup Bey 1305'te Menderes Nehri kenarındaki Tripoli şehrini ve aynı kilise köyü zapt etmiş ve 30.000 kişilik bir Alaşehir Philadelphia kentini kuşatmıştır. Ancak Bizans'ın isteği üzerine yardıma gelen Katalanların saldırısı karşısında geri çekilme zorunda kalmıştır. Katalanların bölgeyi terk etmesinden sonra Yakup Bey yeniden Alaşehir üzerine giderek burayı vergiye bağladı. İlhanlı hükümdarı Olcayto'nun Anadolu'daki beylikleri itaat altına almak için gönderdiği Emir Çoban'ın davetine gelerek itaatlerini bildiren beyler arasında Germiyanlı Aşiroğulları ve Germiyanoğullarına tabi beyler de vardı. Daha sonra Emir Çobanoğlu Timurtaş, Noyan Demirtaş Anadolu'ya geldiğinde 1325 Eşref ve Hamidoğulları beyliklerini ortadan kaldırmış, diğerlerini zapt etmek için Eridir'de hazırlık yaparken mahiyetindeki beylerden Eret Hana'yı da Karahisar'ı sahip taraflarına göndermişti. Yakup Bey'in damadı olan Karahisar Bey'i kayınpederinin yanına Kütahya'ya sığınmıştır. Yakup Bey ile Eretna Bey arasında bir savaş çıkmak üzereyken Timurtaş Noyan Demirtaş'tan gelen emir üzerine Eretna Bey Sivas'a çekilmişlerdir. Yakup Bey'in 1340'larda vefat ettiği tahmin edilmektedir. Germiyan Beyliği'nin talimli, düzenli ordusu olduğunu kaydetmektedir. Yakup Bey'den sonra Germiyanoğulları Beyliği'nin başına oğlu Mehmet Bey geçmiştir. Mehmet Bey mücadeleci ve savaşçı anlamına gelen Cahsedan veya Cahsadan lakabıyla anılıyordu. Onun zamanında daha önce Katalanlar tarafından işgal edilen Kuldi, Kula kasabası Rumlardan, Angir, Simav kasabası Bizans İmparatorluğu'ndan geri alınmıştır. Mehmet Bey hakkında bilenler çok azdır. Germiyanoğulları Beyliği Yakup Bey'den sonra eski üstünlüğünü kaybetmiş, hatta Mehmet Bey devrinde Aydınoğulları bağımsız hale gelmişlerdir. Mehmet Bey 1361'de ölmüştür. Şah Çelebi olarak da adlanan Süleyman Şah babası Mehmet Bey'in vefatı üzerine Germiyan hükümdarı olmuştur. Onun hükümdarlığının ilk yılları olaysız geçmiştir. Karamanoğulları Alaaddin Bey ile Hamidoğlu İlyas Bey arasındaki mücadelelerde İlyas Bey'in tarafını tutmuştur. Karamanoğlu'nun saldırısına uğrayan İlyas Bey kendisine sığınınca ona yardım etmiş ve topraklarını geri almasını sağlamıştır. Bu durum Süleyman Şah ile Karamanoğlu Alaaddin Bey'in arasını açmıştır. Bu dönemde Germiyan Beyliği iki önemli Anadolu Beyliği arasında sıkışmıştır. Süleyman Şah kuzeyde devamlı topraklarını genişleten Osmanlılardan ve Güneydoğu'da Karamanlılardan gelecek saldırılara karşı topraklarını koruyabilmek için bazı imkanları aramıştır. Bu maksatla Kızıldevlet Şah Hatun'u 1. Murat'ın oğlu Yıldırım Beyazıt ile evlendirmiş ve kızının çeyizi olmak üzere Kütahya Tavşanlı, Sima ve Eğrigöz dolaylarını Osmanlılara bırakmıştır. Böylece büyük fedakarlıklarla dostluk ilişkisi kurmaya çalışan Süleyman Şah kendisi Kula'ya çekilmiştir. 1381 Yıldırım Beyazıt ise Kütahya valiliğine getirilmiştir. Aynı dönemde Karamanoğlu Alaaddin Bey de Osmanlılarla akrabalık kurmak istemiş ve 1. Murat'ın kızı Melek Hatun ile evlenmiştir. Ancak bu evlilik Germiyanoğulları Süleyman Şah'ı tedirgin etmiştir. Süleyman Şah 1387'de Kula'da vefat etmiş ve orada yaptırdığı Gürhane Medresesi'ne defnedilmiş ve yerine oğlu 2. Yakup Bey Germiyan Bey olmuştur.